Bir düşünün. Sabah uyanıyorsunuz. Camdan dışarı baktığınız anda binlerce insan görüyorsunuz. Arabalar, korna sesleri, kalabalık sokaklar, dolu otobüsler. Şehir adeta nefes alıp veren dev bir makine gibi çalışıyor. Ama şimdi başka bir sabah hayali. Kapınızı açıyorsunuz ve karşınızda sadece sessizlik var. Kilometrelerce uzanan boş araziler. Ne trafik var ne insan kalabalığı. Sadece rüzgarın sesi. İşte bugün dünyanın en yoğun nüfuslu ve en seyrek nüfuslu ülkelerde yaşamın nasıl bir şey olduğunu keşfedeceğiz. Ve göreceğiz ki aynı gezegende insanlar farklı dünyaları yaşıyor. Ve dünyanın en yoğun nüfuslu olan ülkelerinden biri olan Bangladeş'le başlayalım. Bangladeş'te hayat inanılmaz hızlıdır. Özellikle başkent Dhaka tam anlamıyla bir insan denizi gibidir. Sokaklarına baktığınızda her yer hareket halindedir. Küçük bir sokakta bile yüzlerce insan görebilirsiniz. Burada insanlar kalabalığa alışarak büyür. Otobüsler doludur, pazarlar doludur, sokaklar doludur. Hatta bazen insanlar kişisel alanın ne olduğunu unutacak derecede birbirine yakındır. Düşünsenize, sabah işe gitmek için dışarı çıkıyorsunuz ve sizle beraber milyonlarca insan dışarı çıkıyor. Trafik saatler sürüyor, sessizlik bile bir lüks haline geliyor. Ama bu kadar yoğunluğun içinde insanlar inanılmaz bir uyum geliştirmiş durumda. Küçük alanlarda yaşamayı öğrenmişler. Sokak yemekleri, kalabalık pazarlar ve sürekli hareket. Onlar için bu hayatın normal bir parçası gibi. Bir diğer yoğun ülke ise Singapur. Singapur'da ise durum biraz farklı. Çünkü burada yoğunluk kaosa dönüşmüyor. Her şey düzenli, her bina planlı, her yol hesaplı. Bu ülke küçücük bir alana sahip olmasına rağmen milyonlarca insana ev sahipliği yapıyor. Burada yer tasarrufu hayatın temel kuralı olmuş durumda. İnsanlar küçücük apartmanlarda yaşayabiliyor ama şehir buna rağmen tertemiz. Düzenli ve modern görünüyor. Çünkü Singapur yoğunluğu kontrol etmeyi başaran ülkelerden biri. Fakat bunun da bir bedeli var. Burada yaşam çok pahalı. Küçük bir ev bile milyonlarca lira değerinde olabiliyor. İnsanlar çalışmak zorunda. Çünkü bu şehir asla yavaşlamıyor. Ve şimdi tamamen farklı bir dünyaya gidiyoruz. Karşınızda Moğolistan. Burası dünyanın en seyrek nüfuslu ülkelerinden biri. Devasa bozkırlar, uçsuz bucaksız ve doğa, neredeyse sonsuz bir sessizlik. Bazı bölgelerde kilometrelerce yol gidiyorsunuz ama bir insana bile rastlayamıyorsunuz. Düşünmesi bile garip değil mi? Dünyanın bazı yerlerinde insanlar yan yana nefes alırken burada yalnızlık gökyüzü kadar büyük. Moğolistan'da yaşayan bazı aileler hala göçebe hayatı sürdürüyor. Çadır benzeri geleneksel evlerde yaşıyorlar. Şehir hayatından çok uzak bir yaşam. Burada geceleri gökyüzü inanılmaz görünür. Çünkü ışık kirliliği yoktur. Şehir gürültüsü yoktur. Sadece yıldızlar vardır. Ama bu sessizliğin de zorlukları var. Hastaneye ulaşmak saatler sürebiliyor. En yakın market kilometrelerce uzakta olabiliyor. Kış aylarında sıcaklık eksi 40 derecelere kadar düşebiliyor. Bir başka seyrek nüfuslu ülke ise Namibya. Namibya'da bazı yollar o kadar boş ki saatlerce ilerleseniz bile bir tane arabaya bile denk gelmeyebilirsiniz. Burada hayat doğayla iç içe. İnsanlardan çok vahşi hayvanlara rastlama olasılığınız daha yüksek. Çöller, kızıl kum tepeleri ve sonsuz gibi görünen manzara var. Bu ülke sanki başka bir gezegen gibi hissettiriyor. Fakat burada yaşamak kolay değil. Su bulmak zor olabilir. Uzak mesafeler günlük hayatın parçasıdır. İnsanlar birçok şeye ulaşmak için uzun yollar gitmesi gerekiyor. Ve tabii ki Avustralya. Birçok kişi Avustralya'yı sadece büyük şehirlerden ibaret sanıyor. Ama gerçekte ülkenin büyük bir kısmı neredeyse boş. İnsanların çoğu kıyı bölgelerinde yaşarken
İç kesimlerde devasa alanlar bulunuyor. Bazı çiftlikler o kadar büyük ki kendi hava pistine sahip. Burada bazen en yakın komşu yüzlerce kilometre uzakta olabiliyor. Bu kulağa huzurlu gelebilir ama aynı zamanda yalnızlık anlamına geliyor. İşin en ilginç tarafı ise şu. Kalabalık şehirlerde insanlar sessizliğe özeniyor. Sessiz ülkelerde yaşayan insanlar bazen insan sesini duyuyor. Bir tarafta sürekli hareket eden şehirler var. Diğer tarafta zamanın yavaş aktığı uçsuz bucaksız sokaklar. Aynı dünya ama tamamen farklı iki hayat. Peki siz hangisini seçerdiniz? Kişisel alanın bile yok sayıldığı ülkelerde yaşamak mı? Yoksa kilometrelerce yürüyüp de insana rastlanılmayan ülkelerde yaşamak mı? Fikirlerinizi yorumlarda belirtmeyi unutmayın. Benim anlatacaklarım bu kadardı. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Kanala like atıp abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.